Kendinizi görkemli bir tiyatro salonunda hayal edin ama bu sıradan bir gösteri değil. Burada roller tersine dönmüş. Seyirciler sahnede, siz spot ışıklarının altındasınız. Elinizde olmadan bir oyunun başrolünü oynamaya başladınız. Perdeler aralandığında karşınıza çıkan manzara sizi şaşırtıyor. İçinde kaybolduğunuz bir labirent. Fakat bu labirentin duvarları ne taştan ne de betondan. Bu duvarlar kendi duygularınızla örülü. Her köşe başında sizi bekleyen, tanıdık ama yabancılaşmış hisler. Ama duygularımız bizi özgürleştiren birer pusula olabildiği kadar yanlış ellerde bizi esir alan demir prangalara da dönüşebilir. Ve biz bugün bunu konuşacağız. İnsan ruhu sonsuz bir okyanus gibi uzanır önümüzde. Yüzeydeki dalgaların sakin görüntüsü aslında daha derinlerdeki kasırgaların aldatıcı bir maskesidir. Sevgi dalgaları, neşe köpükleri, öfke girdapları, hüzün akıntıları her biri bu muazzam okyanusun farklı katmanlarında dans eder. Bazen bizi güvenli limanlara taşır bu akıntılar, bazen de kayalıklara sürükler gemimizi. Bu duygusal okyanus, yaşam yolculuğumuzun en temel pusulasıdır. Her kararımız, her adımımız bu suların yönlendirmesiyle şekillenir. Ama şimdi korkunç bir olasılığı düşünün. Ya birisi bu pusulayı ele geçirirse, ya bu derin, kişisel sularınızı kendi gemisini yüzdürmek için kullanmayı başarırsa, ya sizin okyanusunuz başka birinin oyun alanına dönüşürse, işte narsistler bu sanatın gerçek ustalarıdır. Onlar için duygular birer kontrol düğmesi, ilişkilerse fethedilmeyi bekleyen savaş meydanlarıdır. Bir orkestra şefi titizliğiyle sizin en hassas duygusal tellerinize dokunurlar. Notalarınızı çalarlar ama kendi senfonilerini icra ederler. Ve siz farkında bile olmadan kendi hayatınızın filminde figüranlığa düşer, onların senaryosunun birer kukla karakteri haline gelirsiniz. Bir narsistin zihin dünyasına adım attığınızı hayal edin. Önünüzde parlayan metal aletlerle dolu steril ve soğuk bir laboratuvar belirir. Ama bu sıradan bir laboratuvar değil. Burada test tüpleri yerine insan ilişkileri saklanır. Kimyasal formüller yerine manipülasyon reçeteleri dizilidir raflarda. Her insan bir deney objesi, her durum bir hipotezin test edilme anıdır. Narsist ise bu tuhaf laboratuvarın kıdemli bilim insanıdır ve tek amacı mutlak kontrolün sihirli formülünü bulmaktır. Bu zihin yapısı doğanın en ustaca kamuflaj sanatçısı bu kalemun gibi çalışır. Ortama, duruma, kişiye göre rengini değiştirir. Gerçekler ustalıklı ellerde hamur gibi yoğrulur. İhtiyaç duyulduğunda çarpıtılır. Gerekirse tamamen yeniden şekillendirilir. Onların dünyasında sürekli bir tehdit algısı, kesintisiz bir düşman arayışı vardır. Tıpkı gökyüzünde daireler çizen, avını gözeten bir şahin gibidir. Ve işin en acısı, asıl düşmanları aynaya her baktıklarında karşılaştıkları o yansımadır. Ama bunu kabul etmek onlar için neredeyse imkansızdır. Şimdi narsistlerin en sinsi ve en etkili silahlarını, o görünmez zincirin 3 kritik halkasını birlikte inceleyelim. Bu halkalar öyle incelikle işlenmiştir ki üzerinizde olduğunu fark ettiğinizde çoktan sıkıca bağlanmışsınızdır. Kurtulmaya çalıştıkça daha da sıkışırsınız. Birinci halka vicdanın zehirlenmesi ve buna eşlik eden bir suçluluk oyunudur. Suçluluk vicdanın bahçesinde büyüyen zehirli bir bitkidir. Narsist ise bu bitkinin usta bakıcısı. Elindeki görünmez kürekle sizin en hassas, en korunmasız duygusal toprağınıza bu zehirli tohumu öylesine maharetle eker ki fark edemezsiniz bile. Sonra bekler, sabırla, metodik bir şekilde bekler. Tohum filizlenir, kök salar, büyür ve sonunda vicdanınızın her köşesini istila eder. Tıpkı kontrol edilemez bir sarmaşık gibidir. Bir sabah uyanırsınız ve aniden kendinizi özür dilerken bulursunuz. Ama neden? Ne için? Belki hiç yapmadığınız bir şey için. Belki de aslında size yapılan haksızlığa karşı verdiğiniz o olağan tepki yüzünden. Narsist işte o anda sessizce zaferini ilan eder. Çünkü siz o suçu omuzlarınıza aldığınız an eline güçlü bir kaldıraç geçmiş olur. Bu kaldıraçla sizi istediği yönde döndürür, istediği kalıba sokar, istediği şekle büker. Bu durum tam bir borç sarmalına benzer. Her özür dilediğinizde o hayali borç biraz daha büyür. Her keşke dediğinizde faizler işlemeye devam eder. Sonunda kendinizi hiç almadığınız bir kredinin faizlerini ömür boyu ödemek zorunda kalmış biri gibi hissedersiniz. Narsist ise bu vicdansız bankacı rolünde sürekli yeni faturalar keser. Yeterince dikkatli değildin der size koltuğuna yaslanarak. Beni anlamadın, hiç anlamadın der sizi suçlayarak. Her şeyi sen mahvettin der gözlerindeki o soğuk bakışla. Ve siz bu sahte faturaları ödemek için yavaş yavaş kendinizden, özünüzden, değerlerinizden vazgeçmeye başlarsınız. Ama unutulan, gözden kaçırılan şey şudur.
Bu banka tamamen gerçek dışı. Bu faturalar uydurma ve bu borç asla ama asla sizin değil. İkinci halka korkunun egemenliğidir. Korku karanlıkta sessizce dans eden bir gölgedir. Narsistler bu gölgenin usta dansçıları, belki de baş kukla oynatıcılarıdır. Sizi öylesine derin bir korkuya gömerler ki yaşamınız adeta bir mayın tarlasında yürümek haline gelir. Her attığınız adımı tartarsınız. Her söylediğiniz kelimeyi 1000 kere düşünürsünüz. Her bakışı analiz eder durursunuz. Acaba şimdi kızdıracak mıyım onu? Acaba yine o buz gibi sessizliğe mi gömülecek? Bu sefer ne yapacak, ne söyleyecek? Bu korku sinsice etrafınızı saran kalın bir sis perdesine dönüşür. Nerede durduğunuzu, hangi yöne gittiğinizi, hatta kim olduğunuzu bile göremez hale gelirsiniz. Kendinizi kaybedersiniz bu yoğun siste ve belki de en acı veren gerçek şudur. Bu korkudan, sizin bu çaresiz halinizden muazzam bir zevk alırlar. Ayak uçlarınızda dolaşmanızı, çekingenliğinizi, tereddütlerinizi izlemek onlar için tam bir gösteri, karanlık bir eğlencedir. Bazen sizi bilerek kışkırtırlar, duygusal düğmelerinize basarlar, tepki vermenizi beklerler ve tepki verdiğiniz o an anında kaydedilir. İşte bu onlar için bir delildir. Sizin dengesizliğinizin, sorunlu yapınızın kanıtıdır. Sonra bu kaydı bir koz gibi saklar cebinde. En uygun zamanda ortaya sürerek kullanır. Tıpkı sabırlı bir avcının hazırladığı mükemmel tuzak gibidir bu. Ama bu avcı açlıktan değil, saf güç hırsından avlanır. Eğer bir ilişkide kalmanızın tek nedeni korkuysa, lütfen bilin ki o ilişki artık bir yuva, bir sığınak değil, tam bir hapishanedir. Ve bu hapishanenin yüksek duvarları sizin korkularınızdan örülmüştür. Ve şimdi geliyoruz narsistin en görkemli, en şaşalı performansına, kurban rolüne. Sahne ışıkları yavaşça yanar, perde aralanır, dramın gerçek ustaları ortaya çıkar. Gözlerinizin tam içine bakarlar. O kırılgan, yaralı, çaresiz ifadeyle yaparlar bunu. Sanki dünyanın tüm acıları onların omuzlarında taşınıyordur. Sanki hayat onlara hep haksızlık etmiştir. Sanki sizin şefkatiniz, desteğiniz olmadan yaşayamayacak, var olamayacaklardır. Ve siz o güzel, tertemiz yüreğinizle derhal uzatırsınız yardım elinizi. Yanındayım, ben buradayım dersiniz. Ben seni bırakmam dersiniz içtenlikle. Ama çok dikkatli olun çünkü uzattığınız o el dikenli zehirli bir çalıya değebilir. Ve o dikenler derinlere, çok derinlere saplanınca çıkarmak bazen imkansız hale gelir. Narsistler için ilgi, dikkat, övgü tıpkı oksijen gibidir. Onsuz nefes alamaz, var olamazlar. Ve sizin merhametiniz, şefkatiniz onların oksijen tüpü. Derin hayal kırıklıkları anlatırlar. Acı dolu geçmiş travmalardan bahsederler. Bazen hiç yaşanmamış tamamen uydurma trajediler yaratırlar. Hepsi bir illüzyon, hepsi ustaca kurgulanmış bir sahne oyunudur genelde. Ama o kadar inandırıcıdırlar ki kendinizi bir süre sonra onları kurtarmaya, iyileştirmeye çalışırken bulursunuz. Oysa acı gerçek şudur. Bir narsisti kurtaramazsınız. Çünkü battığını iddia eden ama gerçekte sizin botunuza sessizce delikler açmaya çalışan birini kurtarmak imkansızdır. Peki şimdi ne yapabiliriz? Bu görünmez ama güçlü hapishanede sonsuza kadar mı kalacaksınız? Yoksa anahtarları bulup özgürlüğe doğru kaçacak mısınız? Önce fark edin ve sonra tanıyın. Manipülasyonun desenlerini görmek, yetenekli bir hacker'ın karmaşık şifreleri çözme süreci gibidir. Ne zaman suçlandığınızı, ne zaman korkutulduğunuzu, ne zaman merhametinize oynadıklarını net bir şekilde görün. Bu derin farkındalık karanlıktaki ilk parlak meşalenizdir. Ardından sınırlarınızı koruyun. Kalın, sağlam, sıkıca tutulan duvarlar örün. Hayır kelimesini öğrenin. Bu sözcüğü içselleştirin. Bu basit kelime sizin iç kalenizin kapısıdır. Her hayırda bir tuğla daha koyarsınız. Koruyucu duvarınıza bunu eklersiniz. Suçlu değilseniz bu suçu reddedin ve yükleri bırakın. Size ait olmayan, sizin taşımamanız gereken yükleri omuzlarınızdan atın. O ağır bavullar sizin değil, onları yere bırakın. Sis dağıldığında önünüzdeki yolun ne kadar açık ve net olduğunu göreceksiniz. Korku beslendiğinde büyür ve güçlenir. Görmezden gelindiğinde küçülür ve kaybolur. Merhametinizi koruyun ama sömürülmesine de asla müsaade etmeyin. Kendi ruh sağlığınız, kendi iyi oluşunuz başkalarının karanlık oyunlarından çok daha değerlidir. Hayat bize hazır şekilde verilen bir senaryo değil. O bizim yazdığımız, şekillendirdiğimiz bir hikaye. Ve bu benzersiz hikayenin baş kahramanı, yıldızı da her birimiziz. Narsistler sizin hikayenizi çalmaya, değiştirmeye çalışabilir. Ama kalem sizin elinizde. Sonu da, başlangıcı da siz yazabilirsiniz. Duygusal özgürlük dünyanın tüm hazinelerinden daha değerlidir. Hiçbir insan sizin vicdanınızı,
Korkularınızı, merhametinizi kendi oyuncağı, kendi aracı haline getirmemeli. Ve lütfen unutmayın, en karanlık, en umutsuz gecenin ardından bile mutlaka bir şafak doğar. Sizin şafağınız kendi duygusal özgürlüğünüzü kazandığınız o andır. Hayatta bazı şeyler kesindir. Güneş her sabah yeniden doğar. Kışın ardından bahar yeniden gelir ve insan ruhu ne kadar bastırılırsa, ne kadar baskı altında tutulursa tutulsun, eninde sonunda özgürlüğüne mutlaka kavuşur.